Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün soslu, sebzeli, oldukça lezzetli bir tencere yemeği tarifi paylaşacağım. Bu videoda kullanacağım etleri bir önceki videomda marine etmiştim. Marinasyon videomu izlemediyseniz o videomu da muhakkak izleyin. Eğer vaktiniz kısıtlıysa, marine etmekle uğraşmak istemiyorsanız doğrudan da yapabilirsiniz. Fakat marine ederek yaparsanız sonucun daha da güzel olacağının garantisini veriyorum. Dilerseniz buyurun tarife geçelim. Tarife kullanacağımız sebzeleri doğramakla başlıyoruz. Burada kullanacağımız sebzeler kesinlikle etten daha fazla olmamalı. Etin ön planda olduğu bir yemek. Sebzeleri ise çok küçük değil. Eti hangi boyda doğramışsak o boyda doğramamız gerekiyor. Havuçları da birer parmak kalınlığında doğruyoruz. Soğanları da aynı şekilde iri iri. Kullanacağımız sebzeler bu kadar. Patates, havuç ve bezelye yemeğe daha sonradan ilave olacak. Şimdi ocağın başına geçelim ve yemeğimizi pişirmeye başlayalım. Ben yemeği güveç tencere kullanarak pişireceğim. Elinizde güveç tencere yoksa çelik tencerede de pişirebilirsiniz. Tencereyi ocağın büyük tarafına yerleştirdikten sonra ocağı açıyoruz. İçine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını ekliyoruz. Tencere iyice ısındıktan sonra ocağın altını en yüksek dereceye getirmemiz gerekiyor. Şimdi etleri mühürleyeceğiz. Ben bir gün önceden marine ettiğim dananın tranş kısmına ait et kullanıyorum. Siz farklı etler kullanarak da bu yemeği pişirebilirsiniz. Şimdi etleri tencerenin içerisine alıyorum. Ve 15-20 saniyeye bir şu şekilde karıştırarak etlerin her tarafını mühürlüyoruz. Etleri mühürledikten sonra başka bir tabağa alıyoruz. Tencerenin içine soğanları ekliyoruz. Soğanlar iyice yumuşayana kadar tencerede kavuruyoruz. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra tüm sarımsakları da ekliyorum. Sarımsaklarla beraber 1-2 dakika daha kavuruyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ve tepeleme 1 yemek kaşığı un ekliyoruz. Ve kavurmaya tekrardan devam ediyoruz. Sadece etleri mühürlerken ocağınızın altı yüksek derecede olsun. Onun haricinde orta ile kısık arasında bu işlemleri gerçekleştirin. Un ve salçayı da birkaç dakika boyunca kavurduktan sonra 2 su bardağı et suyunu tencerenin içerisine alın. Et suyu yerine ilik suyu, kemik suyu gibi farklı aromatik sular da kullanabilirsiniz. Ve eklediğim su ısındıktan sonra mühürlemiş olduğum etleri de tencerenin içerisine ekliyorum. Suyunu ekledikten sonra tencereyi en küçük ocağın en kısık tarafına aldım. Daha sonra üzerine kekik, karabiber ve kırmızı toz biber ekliyorum. Siz dilediğiniz baharatları bu aşamada ekleyebilirsiniz. Üzerine de 3 yaprak defne yaprağı ekleyerek tencereyi kapatıyoruz. Ve bu şekilde 30 dakika boyunca pişmeye bırakıyoruz. Şu an tam 30 dakika oldu. Tencerenin kapağını açıyoruz. Ve patates, havuç ve bezelyeyi yemeğin içerisine ekliyoruz. Sebzeleri biraz daha geç eklememin sebebi dana eti gibi sert etler biraz daha uzun süre pişiyor. Sebzeleri ilk başta ekleyip yemeğin içinde dağılıp gitmelerini istemediğim için biraz daha geç ekledim. Bu şekilde yine 45 dakika pişeceği için çiğ kalma durumu olmayacaktır. Sebzelerle birlikte bir kez karıştırıyorum. Sebzeleri ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatmadan üzerine dilediğimiz kadar tuz ilave ediyorum. Ve kapağını kapatarak tekrardan 45 dakika daha pişiriyoruz. Daha kısa sürebilir veya hiç marine edilmemiş sert bir et kullanıyorsanız da 15-20 dakika kadar daha da uzayabilir. Etin yumuşaklığına bakarak kontrol edebilirsiniz. Sebzeleri ekledikten sonra tam 50 dakika oldu. Patatesler pişmiş, havuçlar pişmiş.
Etler de güzel bir şekilde yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatarak servis ediyoruz. Yemeğin yakından görüntüsü bu şekilde. Bir de servis tabağını alarak yakından göstereyim. Etin sosundan da son olarak şöyle üzerine ekliyorum. En sonda üzerine biraz doğranmış maydanoz ekleyerek yemeğimi bitiriyorum. Yemeğimiz hazır. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere.